Herkese merhabalar, ben Cansu, kanalıma hoş geldiniz. Bugün çok keyifli ve bir o kadar da komik olacak bir video ile karşınızdayım. Niye böyle söylüyorum? Çünkü gerçekten ben izlerken çok keyif alıyorum. Neden bahsediyorum? Makyaj hileleri videoları var arkadaşlar. Pek çok makyaj hilelerini deneyen, bunların videolaştıran TikTok'ta var, YouTube'da var. Bunları sizler için TikTok'ta olanlardan birkaç tanesini seçtim. Burada beraber makyaj hilelerini denemiş olacağız, uygulamış olacağız. Emin olun hiç uygulamadım, hiç denemedim. Çok merak ettiğim konulardan bir tanesiydi. Bakalım işe yarayanlar var, yaramayanlar var. Beraber göreceğiz. Bu tarz içeriklerin gelmesini istiyorsanız ve kanal içeriklerimden haberdar olmak istiyorsanız kanalıma abone olmayı ve oradaki zil işaretine basarak bildirimlerinizi açmayı unutmayın. Bakalım ilk videomuz neymiş? Başlayalım. Müthiş. Bence bu işlem işe yarayabilir arkadaşlar. Niye yarayabilir? Bir nevi aslında kaşlarımızın bu açık bölgelerini kapatmış oluyoruz. Islak mendille vesaire, bir makyaj temizleme mendili muhtemelen, sildiğimiz zaman da şeklini ortaya çıkarmış oluyoruz. Bence bu işlem işe yarayacaktır diye düşünüyorum. Bakalım. Komple sürelim ve görelim neler olacak. Şöyle bir mendil alıyorum ve başlıyoruz. Önce şu alttan başlayayım. Bence işe yarayacak bu yöntem. Hadi benim gözümü kara çıkartma. İşte burası kilit nokta bence. Şuraya çok dikkat edin. Burayı sildiğim an olay ortaya çıkacak bence. Hemen başlıyorum. İki kaşımın arasındaki farkı görebilirsiniz burada. Çok aşırı sürdüm herhalde ya da bilmiyorum. Çok koyu oldu bence. Aşırı koyu duruyor. Ne diyorsunuz? Sizce işe yaradı mı? Bence işe yaradı. Neden benden geçer not aldı? Şu yönde. İşlem işe yarıyor arkadaşlar. Onu söyleyebilirim. İşe yarıyor. Direkt farkı ortaya koydu. Onda çok netiz. Yalnız ben çok üst üste belki sürdüm farı. Bir tık aşırı koyu gözüme geldi. Biraz yapay görüntü verdi diyebilirim ama kesinlikle işe yarar bir yöntem. Hafif aslında bir uygulamayla bir denemek de lazım. Bence gördüğünüz gibi direkt geçer not aldı bence. Fondöten. Bu da çok iyi. İşe yarar mı bilmiyorum ama işe yarama ihtimali olan bir makyaj hilesi daha. Fondötenle pudrayı karıştırıyor muhtemelen. Çok akışkan bir fondötenin daha iyi. Aslında o akışkanlığın da gitmesini sağlanıyor bu şekilde. Hem de bilmiyorum daha iyi bir görüntü oluşturuyor mu? İnanın bilmiyorum. O yüzden denememiz gerekiyor. Yani deneyerek çözeceğiz. Mesela NYX'in Total Control. Bu şekilde bir fondöteni var elimde ama inanılmaz sıvı bir fondöten. Şöyle söyleyeyim. Bakayım. Gördüğünüz gibi bayağı akışkan. Fondötenimi komple elimin üzerine, gördüğünüz gibi zaten akıyor. Bayağı akışkan. Elimin üzerine döktüm ve ne yapıyorum? Pudramı da üzerine boca ediyorum. Bakın. Fondötenin akışkanlığı gitti. Bayağı biraz koyulaştı.
Çok iyi. Bence çok iyi. Vallahi çok sevdim. İnanılmaz. Bu arada uyguladığım fondöten zaten yapısı böyle aşırı kapatıcı değil. Hafif yapıda bir fondöten. Bir de çok fazla sıvı olan bir fondöten. O yüzden özellikle bunu da denemek istedim. Elimin üstüne bakar mısınız zaten? Hatta şöyle yapayım. Şöyle bir yaydığım zaman iki elimin arasındaki farka bakarsanız şurada inanılmaz kapatıcılığı yüksek oldu fondötenin. Bir de böyle pürüzsüz bir görüntü oluşturdu ya. Vallahi sevdim. Bu işlemi uygulayabilirim arkadaşlar. Ne yalan söyleyeyim. Vallahi çok sevdim. Benden geçer not alan ikinci makyaj hilesi oldu. Şöyle. Bakar mısınız elimin üstüne? Süngerle tabii böyle dağıttığım zaman vallahi çok sevdim. Yüzümdekini de dağıtıyorum. Evet, tüm yüzüme fondötenimi bu şekilde aynı işlemle uyguladım ve çok fazla uygulamadım arkadaşlar. Çoğunluğunu da elimin üstünde dağıttım. Elimin üstünde zaten görüntü müthiş. Bence çok başarılı ya. Vallahi çok sevdim bu uygulamayı. Bu şekilde uygularım. İnanın uygularım. Siz de bence mutlaka, eğer deneyenleriniz varsa da mutlaka yazsınlar. Bence uygulama çok çok başarılı. Yani örtücülük olarak, pürüzsüzlük olarak, görüntü olarak bence okeydir. Uygulanabilir bir işlem diye düşünüyorum. Bu işlemde benden geçer not aldıktan sonra isterseniz diğer videomuza bakalım. Diğer makyaj hilemiz neymiş? Bakalım o da benden geçer not alacak mı? O zaman izleyelim. Apply your eyeshadow as blown out as you want, focusing on blending rather than placement. Take a card and add your skin tone concealer to the edge of the card. Press and hold the card diagonally from the outer corner of your lower lash line towards the tail of your brow and gently pull the card downwards. Blend out the concealer and your eyeshadow is perfectly placed. Müthiş. Kesinlikle işe yarayan yöntemlerden bir tanesi. Neden? Biliyorsunuz buraya bant çekerek de şöyle bir bant yapıştırarak eyeliner'ı, farı çok rahatlıkla uygulanabiliyor. Bu da makyaj hilelerinin hatta en başında geliyor, bant uygulaması. Bu da hemen hemen ona benzer bir şey ama o yönde işe yarayacağını düşünüyorum bu uygulamanın. Ama öncelikle göz farını uygulayıp geliyorum ve kart uygulamasını yapıyorum. Kartımı aldım. Böyle bu şekilde bir kart buldum. Aslında şöyle çekeceğim için bu kısma sürmek sanki daha uygun olacak gibi geliyor bana. Bilemedim. Sürüyorum, bakalım işe yarayacak mı? Canım kartçığım bence bana iyi yol gösterecek. Bu işlem ne işe yarıyor bu arada? Farı burada dağıttığım zaman şurada bir keskin bir hat oluşturacak bize. Evet, böyle gördüğünüz gibi buraya sürdüm. Ne yapıyorum? Hemen şuraya uygulayıp çekeceğim bakalım. Şöyle elimle burayı dağıtırsam çok net farkı bence göreceksiniz. Birazcık şöyle üzerinden geçersem bu işlem tamamdır. İşe yarıyor mu? Yarıyor. En azından böyle bir bant bulamayınca, ne bileyim orada bir keskinlik oluşturacağım zaman böyle sert karta benzer bir şey de olabilir. Şöyle tuttuğum zaman veya mesela kalemi de şu şekilde koyup şunu şöyle tutup sürmek de bir aynı hemen hemen örnek. İşte bant yapıştırıp uygulamak da hemen hemen aynı örnek. Yani buradaki şu keskinliği vermek amaçlı kullanılabilen bence
makyaj hilelerinden bir tanesi ve işe yaradı. O zaman sıradaki videomuz neymiş bakalım, hemen uygulamamıza devam edelim. Ama tabii bu gözüm böyle kaldı. En azından diğerini de tamamlayayım ki böyle komik durmasın. Hemen diğer gözümü de böyle tamamlayayım geleyim. How to reverse nose contour. Take a triangle sponge with baking powder on, draw a line down the side of the nose. Take a warm blusher and drag down the center. Dust and blend. Add 2 spots of highlight. Add bronzer here and voila. Evet, burun kontürü yapıyor ama burada tabii kullandığı allık var. Allık uyguluyor. Bir de highlighter uyguluyor. Allık uygulaması bilmiyorum. İşi değiştirebilir burada. Uygulayıp göreceğiz. Üçgen süngerle alıyorum. Evet. Bu tarafa tozutarak uyguladıktan sonra diğer tarafa da uyguluyorum. Transparan pudrayı uyguladık. Hemen akabinde allık uygulayacağız. Benim şöyle bir allık paletim var. Muhtemelen şu tonlara yakın bir ton uygulamıştı. Yani burada allık uygulaması bence olur mu olmaz mı? İnanın bilemedim. Nasıl bir görüntü oluşturduğunu şu an. Bakalım, bir daha atalım. Öyle görelim. Tabii dağıtınca bir tık daha iyi oldu gördüğünüz gibi. Çok iyi dağıtmak gerekiyor. Evet, hemen akabinde highlighter uygulamıştık. Highlighter'ı da sürelim. Çok iyi bir şekilde dağıtırsam olabilir. Yani çok kötü durmadı ama tabii burada cilt tonumdan 1 ya da 2 ton koyu bir bronzer yardımıyla çok rahatlıkla bu işlemi yapabilirim. Allık kullanır mıyım bilmiyorum. Ben kullanmam diye düşünüyorum ama çok da kötü durmadı. Yani ortada kaldım diyebilirim bu işlem için ama sonuçta işe yarar mı? Yarar. Yani bu şekilde bir kontür işlemi de yapılabilir. Neden yapılmasın? O zaman diğer videoya geçelim. Bakalım diğer videomuzda bizi ne bekliyor? Bu videodaki kulak çubuğunu, inanın yani muhtemelen kulak çubuğunu bu şekilde aldığım zaman, koyduğum zaman bu şekilde ısırıyorum, bastırıyorum ki uygularken rujun taşmamasını sağlıyor. Muhtemelen ben bunu anladım. Ama bakalım işe yarar bir yöntem mi, göreceğiz. Renkli lipstiklerim var elimde, bilmiyorum. Tabii birazcık daha kırmızı tonlarında kullanmak daha uygun olacaktır. Hem de sürerken daha net görürüz diye düşünüyorum. Uygulayacağız. Bakalım işe yarıyor mu? Bilemeyeceğim. Yani şaşkınlıkla izliyorum şu anda. Ben de sizler gibi gerçekten. Bakalım rujumuzu süreceğiz. Niye bununla konuşuyorsam onu da bilmiyorum ama şimdiden alıştım yani kulak çubuğuma. Bakalım olacak mı? İnanın şu an yani ruju süremedim. Gerçekten ruju süremedim. Hani kilitlendim kulak çubuğuna sadece. Hazır mısınız arkadaşlar? Kulak çubuğumu çıkartacağım, ne olacak acaba? Bakıyorum. Düşündüğümden de daha iyi çıktı diyebilirim. Kötü değil uygulama, gerçekten kötü değil. Ya
beni yanılttı ya. Neden beni yanılttı? Ama şu noktada, yani şurada kenarlarda taşmalar olmadı. Yani beni şaşırttı gerçekten bu uygulama. Ya oluyor yani, olmuyor demeyeceğim, gerçekten oluyor. Bu arada tabii renkleri kesinlikle bir bütün olarak makyajı değerlendirmeyin arkadaşlar. Ben sadece inanın renk seçimi öyle alelade seçtim renkleri. O zaman bakalım sıradaki video neymiş? Hadi ona geçelim. Down south, hood baby, hood baby. Make all the girls go crazy, go stupid. Look up, down to the side. Why got me feeling a little lazy? Shuffle. Flex one hand, show the muscle. Bring around town, hit it out the park. 2 hands on her mouth like a muzzle. Down south, hood baby. Merak ettiğim makyaj hilelerinden bir tanesi yine. Tabii zıt bir renkle, yani turuncu tonlarında bir lipstick kullanarak işlem yapmak gerçekten çok farklı ve bence başarılı yöntemlerden bir tanesi diye düşünüyorum. Rujumu alıyorum böyle fırçaya, ince bir fırça yardımıyla. Halkanın olduğu kısma böyle uyguladım. Bu sefer Fit Me'yi kullanacağım, bakalım. Kapatıcılık sağladı. Özellikle zaten iç kısımlara gördüğünüz gibi daha çok uyguladım ki o bölgeler zaten en çok sorunlu olan bölgelerdir. Ve tabii ki de üzerine ne yapacağız? Ekstra baking uygulayacağız. Baking'i de az önce zaten burun kontürde dediğim gibi bunda da göz altıma pudra geçiyorum. Evet, gördüğünüz gibi bence çok kolay. Bu tonlarda bir tane lipstick'inizi hemen çok koyu halka olan bölgelere sürün. Aynen bu şekilde. Üzerine kapatıcınızı geçin. Hemen üzerine baking yapın. Göz altları gitsin. Evet arkadaşlar, videonun sonuna geliyoruz yavaş yavaş. Hemen uygulamaların hepsini sevdim. Ve hepsi de gördüğünüz gibi işe yarayan yöntemler oldu. Sadece benim muallakta kaldığım, yani çok sevemediğim diyebilirim, burun kontüründeki şu allık işlemini bilemedim. Çok tutmadım. Neden? Çünkü havuç gibi bir görüntü oluşturdu. Yani havuç burunlu oldum yani o durumda. Burada bir turunculuk veya bir pembelik bir şey yarattı. Allık uyguladığımız için biraz onu sevemedim yani. Onda biraz olumsuz oldum ama diğer uygulamalar bence benden tam not aldı. Eğer sizler de bu tarz uygulamaları denediyseniz, uyguladıysanız mutlaka yorumlarınızı bana aşağıya yazın. Yeni videolarda tekrar görüşmek dileğiyle, kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.